Ben kazak anlatımını bitirdim. Böyle kısaca anlatmak istiyorum. Yakadan örmeye başladık. Zincirlerle başladık. Yaka açıklığını ne kadar istiyorsak o kadar zincir çektik. Benim verdiğim sayılarla azaltarak ya da çoğaltarak istediğiniz açıklıkta yapabilirsiniz. Sonrasında koltuk altına kadar artırmalarla devam ettik. Bunu neye göre yapıyoruz? Yine üzerimize denedik. Yeterli kol boşluğuna ulaşana kadar ve üst bedenimize yeterli genişliğe ulaşana kadar yapıyoruz. Birebir üzerimize göre ilerledik. Sonrasında artık kolları ayırdık. Yukarıdan aşağıya doğru bedeni örmeye devam ettik. Yine bunu istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Ben bunu kazak olarak çalıştım. Siz dize kadar ya da bileğe kadar yapıp elbise olarak da kullanabilirsiniz. Boyunu yeteri kadar uzatıp lastik geçtikten sonra kolları örmeye başladık. Kolları ben 45 santim olana kadar ördüm. Uzun kol ördüm. Siz yine istediğiniz gibi örebilirsiniz. Baştan sona üzerimize deneyerek devam ettik. İçinde sayılar da verdim videonun. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Papatya batik ip kullandım. 425 gram ip kullandım. 5 yumak ip almıştım. 5. yumaktan çok az arttı. 3,5 milim de tığ kullandım. Ben videoda birebir üzerime deneyerek devam ettim. Gördüğünüz gibi kendi bedenime göre yaptım. Siz de videoyu izlediğinizde kendi üzerinize göre yapabileceksiniz. SM bedene uygun. Beden genişliği 53 santim. Boyunu 52 santim yaptım. Kolları koltuk altından bileğe kadar 45 santim. Bu örgüyü de yine yeni başlayanlar rahatça anlayabilsin. Çevirilerde düzgün çevrilebilsin. Özel gereksinimli arkadaşlar rahatça anlayabilsin diye yavaş yavaş ve tek tek anlattım. Anlatım size yavaş gelirse oynatma hızından hızlandırarak izleyebilirsiniz. Şimdi örgümüze geçeceğiz. Aklınıza takılan yerlerde diğer sarı kazakta da mesela koltuk altından sonra nasıl artırma yapabiliriz? Bedenimi daha nasıl büyütebilirim? Ya da yakada farklı şekilde nasıl yapabilirim? Bu şekilde güzel sorular geldi. Aklınıza takılan yerlerde sorularınızı sorun. Instagram'dan örgülerinizi bana fotoğrafları olarak atın. Beraber ilerleriz. Siz de örgünüzü birebir kendinize göre yaparsınız. Aynı çalışmayı çocuklar için de yapacağız. O yüzden çocuklarla ilgili herhangi bir bilgi vermedim. Bunun aynısını çocuklarımız için yapacağız. Çocuğumuzun kendi ölçüsüne göre yine kazağını öreceğiz. Şimdi artık örgümüze başlayabiliriz. Örgüde papatya batik ip kullanacağım. 100 gram 360 metre. Öncelikle yakada zincir çekerek başlayacağız. Bu yakadaki zincir sayısı bizim yakayı ne kadar açık ya da kapalı olarak istememize göre değişebilir. Ben 122 tane zincir çektim. 122 zincir 61 santim ediyor. Üzerimize deneyerek devam edeceğiz zaten videonun içerisinde göreceksiniz. Mantığı iyice oturacak. İpinizin inceliğine kalınlığına göre 122 zincir size az ya da çok gelebilir. O yüzden santime göre ilerliyoruz. Sayılarınızı çoğaltmak isterseniz 12-12 çoğaltıyorsunuz. Bu şekilde. Sayılarınızı azaltmak istiyorsanız 12-12 azaltıyorsunuz. Yakamız bizim 4 parçadan oluşuyor. Her parçada üçer üçer sayılarımız artıyor ya da azalıyor. Kendi örgüm üzerinden ilerleyeceğim. Artırmak istiyorsanız nasıl artıracaksınız? Azaltmak istiyorsanız nasıl azaltacaksınız? Onu da size buradaki sayılarla anlatacağım. İpiniz ince ya da kalın olabilir. Benim verdiğim zincir sayısı size uymayabilir. O yüzden deneyerek ilerleyeceğiz. Öncelikle ilmek yaparak başlıyoruz. İlmek yapmak için ipi döndürdüm ve halka yaptım. İpi döndürdüm ve halka yaptım. 3,5 milimle öreceğim. Siz de kendi ipinize uygun tığ numarasıyla halkaya girdiniz. İpinizi aldınız ve bir tane ilmek oluşturduk. Bu şekilde ipimi sıkıladım ve bir tane ilmek oluşturdum. Zincir çekmek için ipi aldım, ilmekten geçirdim. İpi aldım, ilmekten geçirdim. Sıkı sıkı yapmıyorum. İpi alıp ilmekten geçiriyorum. Ne elimdeki tığı sıkıyorum, ne elimden geçen ipi sıkıyorum. Gevşek gevşek zincirlerimi çekiyorum. İpi aldım, ilmekten geçirdim. Bu şekilde zincirlerimizi çekiyoruz. Fark ettiyseniz saymadım. Şimdi yeni başladınız. Zincir sayarken dikkatiniz dağıldı ve karıştırdınız. Zincirleri nasıl sayacaksınız? Zincirlerimiz V harfine benziyor. Görüyorsunuz. Birinci V harfinden saymaya başlıyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 tane zincir çekmişim. Bunu 122'ye tamamlıyorum. Şimdi ben 122 tane zincir çekeceğim. Sonra sizinle yine detaylara geçeceğiz. Sırasıyla 122 tane zincir çekip geliyorum. Sonra üzerimize deneyeceğiz. Olmuyorsa artıracağız ya da eksilteceğiz. Kendimize uygun sayılara ulaşacağız. Ben 122 tane zincirimi çektim. Dediğim gibi 61 santimlik bir ölçüye ulaştım.
Bu noktada iki ucundan tutuyoruz. Boynumuzdan geçirdik, kafamızdan geçirdik. Yakamıza tutuyoruz. Yaka genişliği sizin için yeterliyse artık bir sırada örmeye devam edebilirsiniz. Ama derseniz ki benim yakam daha geniş olsun istiyorum. O zaman ne yapacaksınız? 12-12 sayıları artıracaksınız. Siz artırmak istiyorsanız 122 zincir değil de 134 zincir çekeceksiniz. Daha mı çok çoğaltmak istiyorsunuz? 12 zincir daha ekleyeceksiniz. 146 tane zincir çekeceksiniz. Bu şekilde 12-12 çoğaltacaksınız zincirleri. Azaltmak mı istiyorsunuz? Bu kişinin zevkine bağlı. Daha kapalı da isteyebilirsiniz. O zaman 122 zincir değil de 110 zincir çekeceksiniz. Yani 12 azaltacaksınız. Daha mı azaltmak istiyorsunuz? Yine 12 tane azaltacaksınız. 98 tane zincir çekeceksiniz. Yani ipinizin inceliğine kalınlığına göre yakanıza geçiriyorsunuz. Sayıları 12-12 çoğaltarak ya da 12-12 azaltarak kendinize uygun hale getiriyorsunuz. Ben 122 zincir kullanacağım. Sayılara göre ilerleyeceğiz. Çoğaltmak isteyenler 122'yi 12-12 çoğaltsınlar. Azaltmak isteyenler 122'yi 12-12 azaltsınlar. Sonra yine bir üst sırada buradaki gibi artık ayrımlarımızı yapacağız. Şimdi sizde ipiniz kalındır ya da incedir. Kendinize göre boynunuza ölçerek kendi zincir sayınızı buldunuz. 122'nin üzerine 12 eklediniz ya da 12 azalttınız. Kendinize uygun sayıda artık yaptınız. Şimdi artık ne yapıyoruz? Yakamızı oluşturacağız. Burada en son 122 zincir çektim. Burada önemli olan nokta zincirimizi düzlememiz. Zincirlerimiz V harfine benziyor. V harfi yukarı bakacak şekilde tüm zincirlerimi düzeltiyorum. Zincirlerim dönmeyecek. Yavaş yavaş yapıyorum. Tüm zincirlerim V harfleri yukarı bakacak şekilde zincirlerimi düzeltiyorum. Burası önemli, yoksa bir üst sırada da örgümüz döner. Zincirleri en başta döndürmüyoruz. Düzelterek ilerliyoruz. Birinci zincire kadar düzelterek geldim. Artık kaydırmayla yakamı oluşturabilirim. Birinci zincirin içine, birinci V harfinin içine giriyorum. İpimi aldım ve kaydırdım. Birinci işlemimizi yapmış olduk. Buradaki zaten iki aşama önemli. Buradaki zincir sayısını ayarlamak. 122'nin üzerine 12-12 koydunuz ya da 12-12 azalttınız. Kendinize uygun hale getirdiniz. Yakanıza deneyerek devam ediyorsunuz. Ben şu kadar bedenim, ben kaç zincirle başlamalıyım cevabı bende yok. Sizin üzerinize ölçemem, zevkinizi bilemem. O yüzden üzerinize ölçerek ilerliyorsunuz. Zaten sonradan üzerine lastik öreceğimiz için kapatma şansımız var. Açık oldu diye de düşünmeyin. Sonradan istediğiniz kadar lastik örerek yakayı da kapatabilirsiniz. Şimdi zincirleri kendinize uygun şekilde ayarladık. Yapacağımız işlem bizim yakamızda 4 tane kenar olacak. Örgümüzün önü ve arkası ve kollarımız. Kollarımız birbirine eşit. Önü ve arkası birbirine eşit. Ben 122 tane zincir çekmiştim. Öne ve arkaya 41 tane zincir ayıracağım. Kollara 20 tane zincir ayıracağım. Siz 12 tane çoğalttınız mı? O zaman siz de her parçaya görüyorsunuz sayılarımız 3'er 3'er artıyor. Burada 41'di, burada 44 oldu. Burada 20 idi, burada 23 oldu. Siz daha mı çoğalttınız? 146 zincirle mi başladınız? O zaman ön ve arkaya 47 tane ayırıyorsunuz. Kollara 26 tane ayırıyorsunuz. Gördüğünüz gibi yine 3'er 3'er arttı. Azaltırken ne olacak? Bu sefer de parçalardaki sayılar 3'er 3'er azalacak. Burada 38 olacak, burada 17 olacak. 110 tane zincirle başladıysanız ön ve arka parçaya 38 tane zincir ayırıyorsunuz. Kollara 17 tane zincir ayırıyorsunuz. Daha mı küçültmek istediniz? Bunu da 12 zincir azalttınız. 98 tane zincirle başladınız. Gördüğünüz gibi 3'er 3'er azaldı. Burada 38 tane zincir yapmıştım. Burada 35 tane zincir ayırıyorum. Burada 17 tane kola zincir ayırmıştım. Burada 14 tane zincir ayırıyorum. Yani bedeninizi büyüttüyseniz 3'er 3'er parçalarda artış olacak. Bedeninizi küçülttüyseniz 3'er 3'er parçalarda azaltma olacak. Şimdi ben ön ve arka parçaya kaç zincir ayırmışım? 41 tane zincir ayırmışım. Şimdi o 41 zinciri ikili trabzanlarla öreceğim. Siz de kaç tane zincir ayırdıysanız onları ikili trabzanlarla öreceksiniz. Başlangıçta 1, 2, 3 zincir çekiyorum.
Bunu da bir tane ikili trabzan kabul ediyorum. Tığın başına doladım. Bir sonraki zincire giriyorum. İpimi aldım. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte alarak ikili trabzan yapıyorum. Bu sırada bir sıra ikili trabzan öreceğiz. İkili trabzan örmek için tığın başına doladım. Bir sonraki zincire girdim. İpimi aldım. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte ördüm. Yeni başlayanlar için bir daha gösteriyorum. Tığın başına doladım. Bir sonraki zincirin içine girdim. İpimi aldım. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte aldım. İkili trabzanı bu şekilde yapıyoruz. Başlangıçta 3 zincirle başladık. 3 zincirde bir tane ikili trabzan kabul ettim. Toplam 1, 2, 3, 4 tane ikili trabzan yaptım. 41 tane ikili trabzan ayırmıştım. 41 tane zincir ayırmıştım. Sırasıyla zincirleri kullanarak, içine girerek 41 tane ikili trabzan yapıyorum. 5. ikili trabzanı yaptım. 6. ikili trabzanı yaptım. Sırasıyla zincirlere girerek trabzanlarımı yapıyorum. Siz de parçalarınızı büyüttüyseniz ona göre, küçülttüyseniz ona göre trabzanlarınızı örüyorsunuz. Artık sayıları kağıtta verdim. Kendi örgümüz üzere ilerleyelim. Sonrasında zaten örgümüz hep aynı şekilde devam edecek. Mantığına oturttuktan sonra. Mantığımız bu sırada oturacak. Sonra örgümüz aynı şekilde ilerleyecek. Bu şekilde sırasıyla zincirlere girerek ikili trabzanlarımı örüyorum. 41 tane ikili trabzan yapıp geliyorum. 41 tane ikili trabzanı yaptım. Yani bu kenarı yaptım. Artık kola geçmem gerekiyor. 20 tane zincir ayırmıştım. Ben 41 tane ikili trabzan yaptım. Siz de kendinize uygun olan şekilde trabzanlarınızı ördünüz. Artık kol ayrımına geçiyoruz. Ne yapacağım? Arada 2 zincir çekiyorum. Tığın başına doladım. Bir sonraki zincirden örmeye devam ediyorum. Ayrımlarda aynı zincire batmıyoruz. Sırasıyla örmeye devam ediyoruz. Arada 2 zincir çektim. Bir sonraki zincire bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sırasıyla zincirlere girerek ikili trabzan yapıyorum. Kola 20 tane zincir ayırmıştım. Demek ki 20 tane ikili trabzan yapmam gerekiyor. Bu şekilde. Örgünün uzun kenarını ördüm. Artık kolu ayırmaya geçtim. Arada 2 zincir çekiyorum. Bir sonraki zincirden örmeye devam ediyorum. İkili trabzanları örmeye devam ediyorum. Toplam 20 tane ikili trabzan yapacağım. Uzun kenarı yaptım 41 tane ikili trabzanla. Kısa kenarı yaptım, kol kenarını yaptım 20 tane ikili trabzanla. Artıranlar ne yapıyor? Üçer üçer artırıyorlar. Azaltanlar ne yapıyor? Üçer üçer azaltıyorlar. Şimdi kol kenarını ördük. Diğer uzun kenarda örmeye devam edeceğiz. Uzun kenarlar birbirine eşit, kısa kenarlar birbirine eşit. Yani uzun kenarda da 41 tane ikili trabzan öreceğim. Arada 2 zincir çekiyorum. Tığın başına doladım. Bir sonraki zincirden örmeye devam ediyorum. İkili trabzanlar örerek devam ediyorum. Toplam 41 tane ikili trabzan örüyorum. Siz de uzun kenarda kaç tane trabzan yaptıysanız buradaki uzun kenarda da o kadar trabzan yapıyorsunuz. Bu kazaklar çok sevilen kazaklar. O yüzden bu birinci sırada yeni başlayanlar sayıları oturtsunlar. Örgüye yeni başlıyorlarsa bile 3-4 gün içinde kazaklarını bitirebilirler. Şimdi 41 tane ikili trabzan örüp geliyorum. Buradaki uzun kenarı da aynı buradaki gibi ördüm. Çünkü iki uzun kenarımız birbirine eşit. 41 tane ikili trabzan burada yaptım. 41 tane ikili trabzan burada yaptım. Siz de burada kaç tane trabzan yaptıysanız
Burada da o kadar trabzan yapıyorsunuz. Artık son kol ayrımına geçtik. Burada kolda kaç tane trabzan yaptıysanız burada da o kadar trabzan yapıyorsunuz. Ben 20 tane ikili trabzan yaptım kolda. Bu tarafta da 20 tane ikili trabzan yapmam gerekiyor. Sıra sonuna kadar geldiniz. Sizin trabzanınız buradaki gibi denk gelmedi. Demek ki zincir sayısını çekerken yanlışlık yapmışsınız demektir. Ben mesela sıra sonuna geldim. Denk gelmedi diyelim. Zincir sayısını yanlışlıkla 122 değil de 121 çekmişimdir. 123 çekmişimdir. O zaman denk gelmez. Ne yapacağım? Sökeceğim. 122 zinciri tekrar çekeceğim. Doğru şekilde ilerleyeceğim. Denk gelmiyorsa sebebi budur. Birinci sıradaki zincir sırasındaki yanlışlıktır. Yine koldayım. Arada 2 zincir çekiyorum. Tığın başına doladım. Bir sonraki zincirden ikili trabzan örmeye başlıyorum. 20 tane zincirim var arada. 20 tane ikili trabzan örüyorum. Diğer kolda yaptığım gibi. 20 tane ikili trabzanı da yaptım. Demek ki zincir sayısını doğru çekmişim. Sıra sonuna kadar geldiniz. Siz en başta zincirleri böyle düzlemiştik biliyorsunuz. Düzlemediyseniz yani yanlışlık yaptıysanız orada örgünüz böyle katladığınızda üst üste durmayacaktır. Muhtemelen bu şekilde dönecektir. O yüzden zinciri düzleyerek ilerlememiz önemli. Şimdi sıra sonuna geldik. Tığın başına doladım. Sıra sonunda tekli trabzanla biteceğiz. En başta 1, 2, 3 zincir çekmiştik. 3. zincirin içine giriyorum. İpimi aldım. Tığın üzerinde 3 ilmek var. Üçünü tekle çekerek tekli trabzanla biteceğim. Buna çakma sık iğne de deniliyor. Yarım trabzan da deniliyor. İpimi aldım. 3 ilmeği tek seferde çekerek tekli trabzanla bittim. Bu da bana aradaki 2 zincir boşluğunu vermiş oldu. İşimizin en zor kısmını yaptık. Artık keyifli olan, tek düze olan tarafa geçtik. Üçlü gruplarla örgümüzü örmeye başlıyoruz. Köşelerdeki 2 zincirlik boşluklar, buralar bizim artırma yerlerimiz. Buralarda artırma yaparak örgümüzü büyüteceğiz. 2 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 2 tane ikili trabzan yapacağız. 2 zincirlik boşluklara 2 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 2 tane ikili trabzan yapacağız. Başlarken 2 tane ikili trabzanla başlıyoruz. Sıra sonunda 2 tane ikili trabzanla burayı tamamlıyoruz. Tekli trabzanla sıra sonumu yapmıştım. Bir üst sıraya çıkıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 3 zincirde bir tane ikili trabzan kabul ettim. Tığın başına doladım. Aynı boşluğa bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Sıra başında yarım şekilde başlıyoruz burayı. Sıra sonunda burayı tamamlayacağız. Burası bizim artırmamız. Tığın başına doladım. Artık üçlü gruplarımızı örmeye başlıyoruz. Aşağıdan 1, 2 tane trabzan atladım. 3. trabzanın tepesine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2 ve 3. Yeni başlayanlar kendisini kontrol etsin lütfen. Köşede 2 tane ikili trabzanla başladık. Aşağıdan 2 tane ikili trabzan atladık. Üçüncüsüne 3 tane ikili trabzan yaptık. Yapacağımız işlem bu. Aşağıdan 2 tane ikili trabzan atlayacağız. Üçüncünün tepesine 3 tane ikili trabzan yapacağız. Tığın başına doladım. Aşağıdan 1, 2 tane trabzan atladım. Üçüncüsüne 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Örgümüzü ikili trabzanlarla öreceğiz. Gördüğünüz gibi üçlü gruplarımızı örmeye başladık. Şunu kodluyoruz. Tığın başına dola. Aşağıdan 1, 2 tane ikili trabzan atla. Üçüncüsüne 3 tane ikili trabzan yap. 1, 2 ve 3. Üçlü grubu tamamladık. Tığın başına dola. Aşağıdan 1, 2 trabzan atla. Üçüncüsüne 3 tane ikili trabzan yap. Tığın başına dola. Aşağıdan 1, 2 trabzan atla. Üçüncüsüne 3 tane ikili trabzan yap. Gördüğünüz gibi aşağıda kaç tane zincir varmış, trabzan varmış. Artık saymıyorum. 2 trabzan atlıyorum. Üçüncüsüne 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 trabzan atlıyorum. Üçüncüsüne 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu
Bu şekilde aşağıdan 2 tane ikili trabzan atlayıp üçüncüsüne 3 tane ikili trabzan yaparak 2 zincirlik boşluğa kadar geliyoruz. Bu şekilde üçlü gruplarımızda yapmış oluyoruz. Şimdi 2 zincirlik boşluğa kadar devam edelim. Buradaki 2 zincirlik boşluğa kadar geldim. Gördüğünüz gibi 2 tane ikili trabzan kaldı. Başlarken 2 tane ikili trabzan atlamıştık. Biterken de 2 tane ikili trabzan atlıyoruz. Bizim buradaki sayılarımızın amacı da bu. Bunları öylesine yapmıyoruz. Baştaki ve sondaki atladığımız trabzan sayıları bu şekilde eşit olmuş oluyor. Zaten 20 3'ün katı artı 2. 41 3'ün katı artı 2. Yani hepsinin bir matematiği var. Sıra başında başlarken 2 tane ikili trabzan atlamıştık. Sıra sonunda 2 tane ikili trabzan kaldı. 2 tane ikili trabzanı da atlıyorum ve artırma yerini yapıyorum. 2 zincirlik boşluklar bizim artırma yerlerimiz. 2 tane ikili trabzan, arada 2 zincir ve aynı yere 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Başlarken 2 tane ikili trabzan atladık. Biterken 2 tane ikili trabzan atladık. Ve 2 zincirlik boşluğa 2 tane ikili trabzan, arada 2 zincir ve 2 tane ikili trabzan yaptık. Örümümüz değişmeyecek. Kol parçasına geçtik. Kol kenarına geçtik. Yine değişmeyecek. Başlarken 2 tane trabzan atlayacağım. Biterken 2 tane trabzan atlayacağım. Nasıl kodlamıştık? Tığın başına dola, aşağıdan 1-2 trabzan atla, üçüncüsüne 3 tane ikili trabzan yap. Tığın başına dola, 1-2 trabzan atla, üçüncüsüne 3 tane ikili trabzan yap. Bu şekilde kol kenarında üçlü gruplarla örüyoruz. Tığın başına dola, 1-2 trabzan atla, üçüncüsüne 3 tane ikili trabzan yap. Tığın başına dola, 1-2 trabzan atla, üçüncüsüne 3 tane ikili trabzan yap. Bu kol kenarı kısa olduğu için böyle devam edeceğim. Tığın başına dola, 1-2 trabzan atla, üçüncüsüne 3 tane ikili trabzan yap. Ve son kez tığın başına doladım, 1-2 trabzan atladım, üçüncüsüne 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Gördüğünüz gibi en son yine 2 tane ikili trabzan kaldı. Onu da atlayacağım ve buradaki artırma yerini yapacağım. Başta ve sonda yine 2 tane ikili trabzanı atlamış oluyoruz. Tığın başına doladım. 2 zincirlik boşluğa 2 tane ikili trabzan, arada 2 zincir ve aynı yere 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Kol kenarında böyle bitirmiş olduk. Sonra parçama başlarken ne yapıyorum? Köşeyi yaptıktan sonra, artırmamı yaptıktan sonra aşağıdan 2 tane ikili trabzan atla, üçüncüye 3 tane ikili trabzan yap. Aşağıdan 2 tane ikili trabzan atla, üçüncüye 3 tane ikili trabzan yap. Bu şekilde 2 zincirlik boşluğa kadar geliyorum. Yine en son 2 tane trabzanım kalıyor. Onları atlıyorum ve 2 zincirlik boşluğa 2 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve son kol kenarım kalıyor. Yine en başta 2 tane ikili trabzan atlayıp üçüncüsüne 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Aynı mantıkla sıra sonuna kadar geliyoruz. Burayı yarım şekilde başlamıştık. Sıra sonunda burayı beraber tamamlayacağız. Uzun kenarı yaptık. Kısa kenarı yaptık. Karşılıklı kenarlar birbirine eşit. Örümümüz aynı şekilde devam ediyor ve bu şekilde sıra sonuna kadar geliyoruz. Uzun kenarı ördük, kısa kenarı ördük, uzun kenarı ördük ve kısa kenarı ördük. En son kısa kenarı ördüm. Yine 2 tane ikili trabzan kaldı. Onu atlıyorum. Ne yapacağım? Buraya 2 tane daha ikili trabzan yaparak köşeyi tamamlamış olacağım. Sıra başımız ve sonumuz hep bu şekilde olacak. Başlarken 2 tane ikili trabzanla başlayacağız. Sıra sonunda 2 tane ikili trabzanla bitireceğiz.
Başlarken 2 tane ikili trabzanla başlayacağız. Sıra sonunda 2 tane ikili trabzanla biteceğiz. Bu hep bu şekilde olacak. Koltuk altına kadar, artırmamız bitene kadar bu şekilde ilerleyeceğiz. Sıra sonunda ne yapıyorum? Tığın başına doladım. 1, 2, 3. zincirin içine girdim. İpimi aldım. Ve yine üçünü tekte çekerek tekli trabzanla bitiyorum. Ne bitişim değişecek ne de başlangıcım. Başlangıcım nasıl olacak? 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bunda bir tane ikili trabzan kabul ettim. Tığın başına doladım ve aynı boşluğa bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. 2 tane ikili trabzanla başladım. Sıra sonunda burayı tamamlayacağım. Biz zaten zincir sayısında ve ilk trabzan sırasında sayılarımızı ayarladığımız için bundan sonra ben size sayılarla ilgili herhangi bir şey söylemeyeceğim. Sonrasında bu üçlü grupları yaparak ister S bedene göre yapın, ister X bedene göre yapın. Yapacağımız işlem değişmeyecek. Bizim işimizin çoğu bu ilk 2 sıradaydı. Artık orayı bitirdik. Şimdi örgünün keyifli örme kısmındayız. Herhangi bir şey saymayacağız. 2 tane ikili trabzanla başlayalım. Tığın başına doladım. Boşluklara 3 tane ikili trabzan yapacağız. Yapacağımız işlem bu. Herhangi bir şey saymıyoruz. Sadece aradaki boşluklara 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Tığın başına doladım. Buradaki ilk boşluğa giriyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Boşlukları kullanacağız. Tığın başına dola, boşluğa gir, 3 tane ikili trabzan yap. Herhangi bir şey saymak yok. Tığın başına dola, boşluğa gir, 3 tane ikili trabzan yap. Tığın başına dola, boşluğa gir, 3 tane ikili trabzan yap. Bu şekilde. Yapacağımız işlem bu. Üçlü grupların arasındaki boşluğa gireceğiz. 3 tane ikili trabzan yapacağız. Buradaki köşe boşluğuna kadar gelelim. Üçlü grupların arasındaki boşluğa giriyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde artırma yerine kadar devam ediyorum. Yeni başlayanlar kendisini kontrol etsin lütfen. Köşede yine 2 tane ikili trabzanla başladık. İlk boşluktan 3 tane ikili trabzan örerek üçlü gruplarımızı örmeye başladık. Sırasıyla boşluklara 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Köşeden önceki 2 zincirlik boşluktan önceki son boşluğa da girdim. 3 tane ikili trabzan yaptım. 2 zincirlik boşluğa ne yapıyoruz? Burası bizim artırma yerimiz ve hep aynı işlemi yapacağız. 2 tane ikili trabzan, arada 2 zincir ve aynı yere 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonrasında yine ilk boşluktan örerek başlıyorum. Sırasıyla boşluklara gireceğim ve 3 tane ikili trabzan yapacağım. Buradaki kolu da göstereyim. Tığın başına doladım. İlk boşluktan örmeye başlıyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Tığın başına dola, boşluğa gir, 3 tane ikili trabzan yap. 2 zincirlik boşluğa kadar bu şekilde devam ediyoruz. Buradaki ilk boşluktan örmeye başlamıştım. Sırasıyla boşluklara 3 tane ikili trabzan yaptım. 2 zincirlik boşluktan önceki son boşluğa da bir tane üçlü grup yaptım. Üçlü grup ne demek? 3 tane ikili trabzan demek. Tığın başına doladım. 2 zincirlik boşluğa artırmamı yapıyorum. 2 tane ikili trabzan, arada 2 zincir ve aynı yere 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra tığın başına doluyorum. İlk boşluktan örmeye başlıyorum yine. Boşluklara 3 tane ikili trabzan yaparak devam ediyoruz. Buradan örmeye başlamıştık. Köşeye 2 tane ikili trabzan, araya 2 zincir, 2 tane ikili trabzan yaptık. Aradaki her bir boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bu şekilde yine sıra sonuna kadar gelelim. Köşeye 2 tane ikili trabzan, araya 2 zincir, 2 tane ikili trabzan yapalım. Ve sıra sonuna kadar gelelim. Zaten örgümüz değişmeyecek hiç. Örgü bilenler için söyleyeyim. Yine
Köşeye 2 tane ikili trabzan yapacağız. Burayı tamamlayacağız. Tekli trabzanla biteceğiz. Yine bir üst sırada 2 tane ikili trabzanla başlayıp aradaki boşluklara 3 tane ikili trabzan yapacağız. Koltuk altımıza gelene kadar hep aynı işlemi yapacağız. Ama burada sıra sonunu ve bir kere daha başlangıcı yeni başlayanlar için göstermek istiyorum. O yüzden şimdi sıra sonuna kadar üçlü gruplarla devam edelim. Batik ip olduğu için örgümüz ördükçe gördüğünüz gibi renklerini değiştiriyor artık iplerimiz. Sıra sonuna kadar geldim. En son boşluğa da 3 tane ikili trabzan yaptım. Başlarken 2 tane ikili trabzanla başlamıştık. Ne yapıyorum? Oraya 2 tane daha ikili trabzan yaparak tamamlıyorum. Sıra sonunu nasıl yapacağız yine? 1, 2, 3. zincirin içine giriyorum. İpimi aldım ve tekli trabzanla bittim. Örgüyü bilenler zaten devam ediyordur. Şimdi ne yapacağız? Üçlü gruplarla birinci sırayı ördük, ikinci sırayı ördük, üçüncü sıraya çıkıyoruz. Artık örgümüz kendisini tekrar edecek. Kaç sıra örersek örelim. Başlarken ne yapıyorum? 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığın başına doladım. Aynı yere bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. 2 tane ikili trabzanla başladık. Burayı sıra sonunda tamamlayacağız. Başlangıcı tekrar göstermek istiyorum. Tığın başına doladım. Birinci boşluktan örmeye başlıyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Her bir boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Örgümüz bundan ibaret. Gördüğünüz gibi değişen hiçbir şey yok. Köşede 2 tane ikili trabzanla başladık. Orayı sıra sonunda tamamlayacağız ve aradaki her bir boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Aradaki boşluklara 3 tane ikili trabzan yaparak 2 zincirlik boşluklara da 2 tane ikili trabzan, araya 2 zincir, 2 tane ikili trabzan yaparak yine sıra sonuna kadar geliyoruz. Şimdi biz 3. sıradayız. Bunu istiyorsak 300 sıra yapalım. Yine örgümüz değişmeyecek. Ben bunu 10 sıramı örerim, 15 sıramı örerim. Yeteri kadar büyüttüğümde size üzerimde göstereceğim. 2 zincirlik boşluklardan bağlayacağız, kollarımızı ayıracağız ve üzerimize geçireceğiz. Kendi üzerimde örnek olarak göstereceğim. Siz de ona bakarak kaç sıra örmeniz gerekiyorsa kendinize uygun ayarda öreceksiniz. Uygun genişlikte öreceksiniz. Şimdiki aşamamız, ben burada örmeye devam edeceğim. Kaç sıra ördüysem sonrası bilgisiyle anlatmaya devam edeceğim. Siz de kendi üzerinize uygulayacaksınız. Şimdi ben aynı örme tekniğiyle, aynı artırma tekniğiyle üçlü gruplama örerek devam ediyorum. Ben örmeye devam ettim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 sıra ördüm. Üçlü gruplarla 15 sıra ördüm. Buradaki ölçüyü de şöyle vermek istiyorum. 21 santim. Yaklaşık 21 santim. Yetişkinler için diğer hırkalarda da kazaklarda da ne diyorum? En az 21-22 santim yapıyoruz. Buradaki kol boşluğumuz, sonra kolu ayıracağız. Kol boşluğu oluşturacağız. En az 21-22 santim olacak. Sonrasını örmeye devam edebiliriz. 21 santimin altına düşmeyelim. Yine üzerimize deneyerek devam edeceğiz zaten. Satış yapanlar için söylüyorum bunu. 21 santimin altına düşmeyin. Kendinize yapıyorsanız birebir şimdi yine üzerimize deneyerek devam edeceğiz. Burada 21 santime ulaştım. Yapacağım işlem şu. Üçlü gruplarla ördüm. Altıgen hırka yaparken de ne yapıyoruz? Trabzan tepelerini bu şekilde açıyoruz. Önce örgüdeki kasmaları bu şekilde açıyorum. Elim sıkı gelmiştir örerken. O yüzden trabzan tepelerini bu şekilde açıyorum. Şimdi tekrar ölçüyorum. Hem de örgüm de düzelmiş oldu. Tüm trabzan tepelerini açtım. Bu hem de örgüyü düzeltme yöntemimiz. El ütüsü yapıyoruz. Elimizle düzleştiriyoruz. Şimdi ölçüyorum. Daha demin 21 santim gelmişti. Şimdi trabzan tepelerini açmamla beraber 22 santime gelmiş oldu. Şu şekilde göstereceğim. Gördüğünüz gibi 22 santime gelmiş oldu. Trabzan tepelerini açarak hem örgümü düzelttim, kasmaları açtım, hem de örgünün gerçek boyutuna ulaşmış oldum. Siz de ipiniz hangi ipse elinizle bu şekilde düzeltiyorsunuz. Buradaki düzeltmekten kasıt
buradaki parçayı alıp çok hızlı şekilde, böyle sert şekilde çekmek değil. Sadece bu şekilde hareketlerle trabzan tepelerini açmak. Çok büyük bir güç uygulamaktan bahsetmiyorum. Örgüyü bozmaktan bahsetmiyorum. Şimdi örgümün trabzan tepelerini açtım, düzleştirdim. Buradaki ölçüm 22 santim. Bunu satış yapanlar için söylüyorum. Kol boşluğu en az 21-22 santim olsun yetişkinler için. Ama biz şimdi üzerimize deneyeceğiz. Birebir üzerimize yapacağız. İki tane ipimi kestim. Burada en son sıra sonunda yine 2 tane ikili trabzan yaptım ve buraya tekli trabzan da kaydırdım. Sıra sonumuzu biliyorsunuz zaten. 2 tane ip kesiyorum. Bir tane ipi buradaki 2 zincirlik boşluklardan geçirip bağlıyorum. Kabaca üzerimize deneyeceğiz. O yüzden burada ipimi bağladım. Diğer tarafta da ipimi bağlıyorum. 2 zincirlik boşluklardan geçiriyorum. Ve bu şekilde buradaki ipimi de bağladım. Kabaca kol boşluğu oluşturduk. Altıgen hırkada da yapıyoruz biliyorsunuz. Bu şekilde üzerimize deneyerek devam ediyoruz. Şimdi iki tarafta da iplerimi bağladım. Kol boşluğunu oluşturdum. Üzerime deneyeceğim. Denediğim halde de size göstereceğim. Ben burada 15 sıra ördüm. 22 santime ulaştım. İpimizin inceliğine kalınlığına göre sıra sayısı değişebilir. Sizin ipiniz kalınsa siz belki 13 sırada ulaşırsınız. İpiniz ince ise belki 17 sırada ulaşırsınız. Yani sıra sayısı değişebilir. Şimdi üzerimize geçirdik. Birebir kendi bedenimize göre çalışacağız. Burada üzerimize geçirdiğimizde nelere dikkat edeceğiz? Koltuk altımızdan kasma yapmayacak. Omzumuzdan düşecek ve üst bedenimizde istediğimiz şekilde rahat şekilde duracak. Gördüğünüz gibi koltuk altında kasma yapmıyor. Omzundan aşağıya düşüyor. Omzum burada. Omzumdan aşağıya düşüyor ve üst bedenimde rahat şekilde örgü duruyor. Dar değil yani. Siz de üzerinize geçirdiğiniz koltuk altından kasma yapmayacak. Yani şu şekilde durup kolunuzun altında sizi sıkmayacak. Omzunuzdan düşecek ki sonra biz kolları örmeye devam edeceğiz. Omzumuzdan düşsün ki burada akışkan şekilde örgümüz düzgün şekilde devam etsin. Bizim omzumuz da burada durursa, omzumuzdan düşmezse buradan kol örmeye başlayacağız. Kolu ördüğümüzde de kolumuz burada yukarıda şekilde duracak. Yukarıda kötü şekilde görünecek. O yüzden omzumuzdan da düşecek. Üçüncüsüne bedenimize istediğimiz şekilde oturacak. Daha bol da yapabiliriz. Üst bedenimi sıkmıyor. Demek ki artık ben bu noktada kolları ayırıp bedeni istediğim kadar uzatabilirim. Örgünün boyunu istediğim kadar uzatabilirim. Parçayı üzerimize denedik. Sizden tek ricam örgünün başından sonuna kadar. Ben nerede üzerinize deneyin diyorsam orada deneyin, sonrasında sökmek zorunda kalmayın. Ben ölçüleri satış yapmak isteyenler için, herhangi bir uygulamaya koyacak insanlar için söylüyorum. Kendimize yapıyorsak üzerimize ölçerek ilerleyeceğiz ki birebir kendimize göre yapalım. İstediğimiz gibi kullanalım. Şimdi ben burada 15 sırada yeterli ölçüye ulaştım. Yetişkinler için zaten 21-22 santim yeterli geliyordu. Gördüğünüz gibi oraya gelene kadar ördüm. Üzerime denedim ve benim için yeterli geldi. Ben 38 bedenim. Benimle aynı beden 38 beden bir kadın yanıma koyun. Belki o üzerine giydiğinde bu olmayacaktır. Belki omzu geniş olabilir ya da benim kolum ondan kalın olabilir. Üst bedenim ondan daha geniş olabilir. Yani vücut tipimiz değiştiği için üzerimize deneyerek ilerliyoruz ki doğru sıra sayısında örebilelim. Siz de belki 38 bedensinizdir, aynı ipi tığ kullanıyorsunuzdur. Siz belki 16 sırada ulaşacaksınız ya da 14 sırada ulaşacaksınız. Üzerimize deneyerek ilerliyoruz. Şimdi burası bana yeterli geldi. Koltuk altında kasma yapmıyor, üst bedenime dar gelmiyor ve omzumdan düşüyor. Siz üzerinize giydiniz, belki X large bedensiniz diyelim. Koltuk altınızda kasma yapıyor. O zaman ne yapacaksınız? Örmeye devam edeceksiniz. Yine başlarken 2 tane ikili trabzanla başlayacaksınız. Üçlü gruplarınızı öreceksiniz. Sıra sonuna kadar geleceksiniz. Örme mantığımızı zaten biliyorsunuz. 1-2 sıra örün, üzerinize deneyin. 1-2 sıra örün, yine iplerle bağlayın, üzerinize deneyin. Buradaki yapacağımız işlem kendi bedenimize uygun olana kadar sıra sayısında örüyoruz, üzerimize deniyoruz. Siz de kaç bedenseniz, artık kaç sıra ördüyseniz,
Üzerinize denediniz. Tamam, bu bana oldu dediniz. Artık şimdi kolu ayıracağız ve bedende örgünün boyunu istediğimiz kadar uzatacağız. Artık iplerimi söküyorum. Burada çocuklar için yaptığımda da aynı şekilde ilerledim. Benim küçük çocuğum olmadığı için çocukların eskiden kalan küçük bir kıyafetine göre çalıştım. Çocuklar için mantığı da aynı yani. Örme mantığımız aynı şekilde ilerleyecek. Ben 15 sıra ördüm. Sıra sonuna kadar geldim. En son yine tekli trabzanla bitirdim. Neydi? 3 sırada örsek, 300 sırada örsek aynı şekilde devam ediyordu. Şimdi artık kol ayrımını yapacağız. Burada yine başlarken 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığın başına doladım. Aynı yere bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Tığın başına doladım. Boşluklara 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Örüşümüz değişmeyecek kol ayırırken de. Boşluklara 3 tane ikili trabzan yapacağız. Bu şekilde. Zincir çektiğimde buradaki ipimi kesmemiştim. Burası benim arkam olsun. Örgünün arkası olsun. Burası da ön olsun. Artık belirlemiş olalım. Örgünün arka kenarını, arkasını buradan başlıyorum. Üçlü gruplarla örüyorum. Sadece arka kenarını örüyorum. Buraya kadar 2 zincirlik boşluğa kadar geliyorum. Buradan örmeye başladık. 2 zincirlik boşluğa 2 tane ikili trabzan yaptık ve aradaki boşluklara 3 tane ikili trabzan yaptık. Bu şekilde 2 zincirlik boşluğa kadar geldim. En son boşluğa da bir tane üçlü grubumu yaptım. Yani 3 tane ikili trabzan yaptım ve 2 zincirlik boşluğa kadar geldim. 2 zincirlik boşluğa ne yapıyorum? 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 zincirlik boşluklarda ne yapmıştık öncesinde? 2 tane ikili trabzan, araya 2 zincir, 2 tane ikili trabzan yapmıştık. Artık biz kolları iptal ettiğimiz için sadece 2 tane ikili trabzan yapacağız ve kola devam etmeyeceğiz. Artık kolu ayırıyoruz. Lütfen yeni başlayanlar buraya dikkat etsinler. Bir tane uzun kenarı ördük. En son 2 tane ikili trabzan yaptık ve örgüyü bu şekilde katlıyorum. Gördüğünüz gibi katladım. Burası benim kol boşluğum olacak. Bu kol kenarını iptal ediyoruz, örmüyoruz. Örgümü katladım. Tığın başına doladım. 2 zincirlik boşluğa 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Diğer uzun kenara geçmiş oldum. Ve bu şekilde de kolu ayırmış oldum. Kol boşluğunu oluşturmuş oldum. Buradaki kenarı ördük. En son köşeye 2 tane ikili trabzan yaptık. Örgümüzü katladık. Buradaki 2 zincirlik boşluğa 2 tane ikili trabzan yaptık. Artık diğer uzun kenarı örmeye devam ediyorum. Tığın başına doladım. Aradaki boşluklara 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Sadece ön ve arka kenarımız kalacak. Yani kazağın önü ve arkası kalacak. Döne döne oraları örerek hırkanın, kazağın boyunu uzatacağız. Artık kolu ayırdık. Diğer kenardan örmeye başladık. Burayı da yine 2 zincirlik boşluğa gelene kadar örüyoruz. Aradaki boşluklara 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Burada koltuk altına birleştirmemi yapmıştım. Yeni başlayanlar lütfen kendisini kontrol etsin. Buradan örmeye başlamıştık. Sonra kol kenarını iptal ettik. Bu şekilde kol ayrımını yaptık ve diğer kenarda örmeye devam ettik. Köşelere sadece 2 tane ikili trabzan yapıyoruz ve yine aradaki boşluklara 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bu kenarı da bu şekilde sıra sonuna kadar ördüm. Köşeye yine 2 tane ikili trabzan yaptım. Devamını getirmiyorum çünkü kolu örmeyeceğiz. Burada kolu ayıracağız. Burada da koltuk altına birleştirmemi yapacağım. Köşeye 2 tane ikili trabzan yaptım. En başta 3 zincir çekmiştik.
1, 2, 3. zincirin içine giriyorum. 3. V harfinin içine giriyorum. İpimi aldım ve kaydırdım. Buradaki birleştirmemi de yapmış oldum. Şimdi artık üçlü grupları örerek kazağın boyunu uzatacağız. Üçlü grupları bu şekilde boşluklara yapıyoruz biliyorsunuz. Nasıl kolayınıza geliyorsa, istiyorsanız ip yürüterek, ilmek yürüterek boşluğa kadar gelin. Bu şekilde. İkinci trabzanın tepesine kaydırın ve boşluğa kaydırın. Buradan 3 zincir çekerek örmeye başlayın. İstiyorsanız bu şekilde yapın. Ama ben nasıl yaptım? Buradaki yürütme görünmesin diye, o şekilde görünmesin diye. Ben bütün bir örgüde nasıl ilerleyeceğim? Buradaki 3. zincirin içine kaydırdım. Koltuk altındaki birleştirmemi yaptım. Boşluklara örgü örmemiz gerekiyor. 3 tane ikili trabzan yapacağız ve koltuk altındaki boşluğu da kullanacağız. Burada yapacağım işlem, koltuk altındaki boşluğa girdim. İpimi aldım. Tığın üzerinde 2 ilmek var. İkisini birlikte çektim. Üzerine 2 tane zincir çekiyorum. 1, 2. Bu şekilde ilk ikili trabzanımı oluşturmuş oldum. Aynı yere ikinci ikili trabzanı yaptım ve aynı yere üçüncü ikili trabzanı yaptım. Gördüğünüz gibi üçlü grubu oluşturmuş oldum. Hem de buradaki ilmek yürütme görünmemiş oldu. Biz batik ip kullandığımız için ben ilmek yürüttüğümde buradaki gri renk bir üst sırada belki beyaz renk gelecek ve benim oradaki ilmek yürütmem beyaz renk olarak görünecek. Ben onu istemiyorum. O yüzden geriye dönerek örgümüzü öreceğiz. Şimdi yeni başlayanlar geriye sarmasın diye tekrar gösteriyorum. En son 2 tane ikili trabzan yapmıştık köşeye. Burada koltuk altında bağlantımı yapıyorum. 1, 2, 3. zincirin içine girdim. İpimi aldım ve kaydırdım. Artık kol ayrımını yaptıktan sonra ne yapıyorum? Üçlü grupları örmeye başlıyorum. Yapacağım işlem, buradan koltuk altından girdim. İpimi aldım. Tığın üzerinde 2 ilmek var. İkisini birlikte çektim. Bunu birinci zincir olarak kabul edebilirsiniz. Üzerine 2, 3. zincir çektim. İlk ikili trabzanımızı bu şekilde yapıyoruz. Sonra aynı yere 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Yapacağımız işlem değişmeyecek. Yine gördüğüm boşluklara 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Artık işimiz daha kolay. Sadece ön ve arka kenar öreceğiz. Örgünün önünü ve arkasını öreceğiz. Gördüğüm boşluklara 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Koltuk altından örmeye başladık ve sırasıyla tüm boşluklara 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Buraya örgünün arkası kabul etmiştim. Örgünün arkasında tüm boşluklara 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Koltuk altına geliyorum. Koltuk altına da buraya da 3 tane ikili trabzan yapıyorum. İstiyorsanız burayı da yine beraber geçelim. Sonra sıra sonuna kadar devam edelim. Buradaki koltuk altına kadar, en son boşluğa kadar 3 tane ikili trabzan yapalım. Buradaki koltuk altından örmeye başladık ve diğer koltuk altına kadar geldik. Koltuk altına yapacağımız işlem değişmiyor. Yine tığın başına doladım. Koltuk altındaki boşluğa girdim ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu kadar. Sonrasında yine boşluklara 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Kazağın boyunu uzatırken sadece bu şekilde 3 tane ikili trabzan yapacağız. Artık artırma noktamız yok. Herhangi bir şeyimiz yok. Gördüğümüz her boşluğa 3 tane ikili trabzan yaparak ilerleyeceğiz. İşimiz daha kolay. Bir tane sıra sonu ve başlangıcını göstereceğim. Sonra kazağımızın boyunu istediğimiz kadar uzatacağız. Yine boşluklara 3 tane ikili trabzan yaparak üzerimize geçireceğiz. Tamam, burası bana yeterli, bu boy bana yeterli dediğiniz noktada artık lastik örme işlemine başlayacağız. Sıra sonuna kadar geldim. Son boşluğa da 3 tane ikili trabzan yaptım. Sıra sonunu nasıl yapıyorum? En başta 3 zincir çekmiştim. 3. zincirin içine giriyorum.
ipimi aldım ve kaydırdım. Daha deminki dediğim olay olmuş oldu. Ben bu şekilde ilmek yürüterek devam etseydim, buradan örmeye başlasaydım, gri'nin üzerinde bu şekilde bir görüntü olacaktı ve kötü görünecekti. O yüzden ilmek yürüterek değil, nasıl yapıyoruz? Bunu da başka örgülerde belki kullanırsanız diye, batik ya da kekiplerde, o yüzden anlatıyorum. Düz renkse ilmekte yürütebilirsiniz. Üçüncü zincirin içine kaydırdım. Burada geriye dönüyorum. Boşluğa girdim. İpimi aldım. Tığın üzerinde 2 ilmek var. İkisini birlikte aldım. Bunu birinci zincir kabul ediyorum. Üzerine 2 zincir daha çekiyorum. Ve bir tane ikili trabzanla başlamış oluyorum. Aynı yere 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Gruplarımızı bu şekilde oluşturuyoruz. İleri doğru ilmek yürütmüyorum. Zincire kaydırdığım yerdeki boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Başlangıcımız bu şekilde. Sonra yine aradaki boşluklara 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve başlangıcımız da bu şekilde. Kazağın boyunu istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Sürekli hırka ördüğüm için arada ağzımdan hırka çıkıyor. Sonra videoda fark ediyorum. Kazağı kastettiğimi anlıyorsunuz zaten. Kazağın boyunu istediğimiz kadar artık uzatıyoruz. Sadece aradaki boşluklara 3 tane ikili trabzan yapıyoruz ve sıra sonunda 3. zincirin içine kaydırıyoruz. Tekrar buradaki boşluğa 3 tane ikili trabzan yaparak başlıyoruz. Burada nasıl gösterdiysem, bir alt sırada nasıl gösterdiysem o şekilde 3 tane ikili trabzan yaparak başlıyoruz. Yine boşluklara 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Örüş mantığımız değişmiyor. İsterseniz dizinize kadar yapın, istiyorsanız bileğinize kadar yapın. Bu şekilde boyunu uzatıyoruz. Ben mesela 10 sıra öreceğim, üzerime deneyeceğim. 15 sıra öreceğim, üzerime deneyeceğim. 20 sıra öreceğim, üzerime deneyeceğim. Diğer sarı kazakla da o şekilde ilerlemiştim. Hangi aşamada boyu hoşuma gidiyorsa, zevkinize bağlı şekilde üçlü gruplarla istediğiniz kadar örüyorsunuz. Artık tamam dediğiniz noktada bırakın, beraber lastik örme işlemine geçelim. Sonra artık kolları örmeye başlayacağız. Ben diğer hırkalarda, kazaklarda olduğu gibi bir kolu öreceğim. Oradaki ölçüleri ve mantığa göre diğer kolu size anlatacağım. İki kolu da zaten aynı şekilde yapıyoruz. Şimdi artık kazağın boyunu istediğimiz kadar uzatalım. Ben kazağın boyunu uzatmaya devam ettim. Normalde örmeye devam ettiğimde ertesi günden devam ediyorum diyorum. Bu sefer neredeyse bir aylık bir ara oldu. Çocukların 40 derece üzeri ateşle geçirdiği bir hastalık oldu. Biz büyükler de böyle bir saat iyi bir saat kötü olduğumuz bir süreç geçiriyoruz. Sırada başka örgüler olduğu için arada kendimi hissettikçe böyle örmeye çalıştım. Sesimin de kusuruna bakmayın lütfen. Etrafımızda böyle hasta olan çok arkadaş var. Ağır geçiren çok arkadaş var. Umarım aranızda yoktur. Varsa da şifa diliyorum. Şimdi örgümüze dönersek. Boyunu istediğim kadar üçlü gruplarla uzattım. Üzerime geçirdim. Artık tamam dediğim noktada üçlü grupları örmeyi bırakıyorum. Burada ben size kolu da hazırladım. Bir tane kolu. Yine diğer örgülerde olduğu gibi bir tanesini hazırlıyorum. Diğerini de size anlatacağım. Burada da kolu yeteri kadar uzattım. Ağız kısmından lastik geçtim. Şimdi burada da boyunu istediğimiz kadar uzatıyoruz. Üzerimize geçirdik. İstediğimiz kadar uzattık. İster pantolon arkasını kapattı, istiyorsak daha uzun yaptık ya da daha kısa yaptık. Kazağın boyu bizim zevkimize bağlı. Tamam dediğimiz noktada üçlü grup örmeyi bırakıyoruz. Artık lastik örmeye geçeceğiz. Örgümüzde bedenden, kollardan ve yakadan lastik öreceğiz. Amerika'dan bir tane izleyici başka bir örgüde sormuştu. Ben bu lastik görüntüsünü istemiyorum, yapmasam olmaz mı diye. Tabii ki istemeyebilirsiniz, yani yapmayabilirsiniz. Üçlü grupları yapıp örgünüzü bu şekilde de bırakabilirsiniz. Lastik sadece bir görünüm. Ben bu şekilde lastik görüntüsünü seviyorum, yapıyorum. Siz sevmiyorsanız bu şekilde üçlü grupları yapıp bitirebilirsiniz. Bir sıra sık iğne geçersiniz. Buradaki bu yayvan görüntüyü toplarsınız. Örgünüzü o şekilde de bitirebilirsiniz. Koltuk altından itibaren 31 santim olana kadar örmüşüm. Toplam uzunluğu ne kadar? Şu an toplam uzunluğu da 50 santim kadar. 50 santim kadar olmuş. Üzerine artık ben lastik öreceğim. 3-4 santimde lastik gelecek. O şekilde kazağımı bitireceğim. Şimdi siz de istediğiniz kadar uzattınız. Tamam dediğiniz noktadayız. Artık üçlü grup örmeyi bırakıyoruz. Lastik örmeye geçiyoruz.
Böyle her 5 sırada bir işaretleyici taktım ki sürekli saymak zorunda kalmayayım. Sıra sonuna kadar geldim. Buradaki boşluğa da 3 tane ikili trabzan yaptım. Ve başta 3 zincir çekmiştim. 3. zincirin içine giriyorum. İpimi aldım ve kaydırdım. Bu şekilde üçlü grup örmeyi bıraktık. Lastik örerken diğer örgülerde ne yapıyoruz? Bir sıra ikili trabzan geçiyorum ki tüm zemini öncelikle düzelteyim. Onun üzerine düzgün bir lastik örebileyim. Burada da aynı şekilde ilerledim. Burası benim en son üçlü grubum. Onun üzerine bir sıra ikili trabzan ördüm. Sonrasında lastiğimi ördüm. Gördüğünüz gibi lastik de ne kadar düzgün görünüyor. Lastiğin öncesine zemini ne kadar düzgün yaparsak lastiğimiz de o kadar güzel olur. O yüzden şimdi bir sıra ikili trabzan öreceğiz. Onun için de 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 3 zincirde bir tane ikili trabzan kabul ettim. Tığın başına doluyorum. Sırasıyla aşağıdaki ikili trabzanların üzerine ikili trabzan yapıyorum. İkili trabzanı nasıl yapıyoruz? İkisini birlikte, ikisini birlikte. Sırasıyla aşağıdaki ikili trabzanların üzerine ikili trabzan yapıyorum. Bu sırada zemini düzeltiyorum. Sonra üzerine istediğim kadar lastik örebilirim. Bu şekilde. Aşağıdaki ikili trabzanların her birinin üzerine ikili trabzan yapıyoruz. Bu şekilde kazağın etrafını, eteğini dolanıyoruz ikili trabzanlarla ve sıra sonuna kadar geliyoruz. Buradan örmeye başlamıştım. Bir bütün etekte ikili trabzanlarla dolandım ve sıra sonuna kadar geldim. Şimdi ikili trabzan örmeyi bitiriyoruz ve lastik örme kısmına geçiyoruz. Lastiği de yine ikili trabzanlarla öreceğiz. En son trabzanın üzerine de bir tane ikili trabzan yaptım. Sıra sonunda en başta 3 zincir çekmiştim. 1, 2, 3. 3. zincirin içine giriyorum. İpimi aldım ve kaydırdım. Lastik örmeye başlıyoruz. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 3 zincirde bir tane ikili trabzan kabul ediyorum. Bu şekilde trabzanları bir önden bir arkadan alarak lastik görünümü vereceğiz. Çektiğimiz bu 3 zinciri hem bir tane ikili trabzan kabul ediyoruz hem de arkadan aldığımız trabzan kabul ediyoruz. Arka lastik kabul ediyoruz. 2 tane ön lastiğin arasında kalsın ve 3 zincir noktamız çok da belli olmasın. 3 zincir çektim. Onda bir tane ikili trabzan kabul ettim. Bunu ne kabul etmiştik? Arkadan aldığımız ikili trabzan kabul etmiştik. Sırasıyla bir sonrakini önden alıyorum. Bir sonraki trabzanı önden alıyorum. Önden almak demek trabzan tığın önünde kalacak demek. İpimi aldım. Tığın üzerinde 3 ilmek var. Yine ikisini birlikte alıyorum. Tığın başına doladım. Bir sonrakini arkadan alıyorum. Arkadan almak demek trabzan tığın arkasına kalacak demek. İpimi aldım ve ikili trabzan yaptım. Gördüğünüz gibi arkadan aldık, önden aldık. Arkadan aldık, şimdikini önden alacağız. Tığın başına doladım. Trabzanın buradaki boşluğundan giriyorum. Diğer boşluğundan çıkıyorum. Trabzan tığın önünde. İpimi aldım ve ikili trabzan yapıyorum. Yeni başlayanlar için böyle yavaş anlatacağım başını, sonra hızlı hızlı ilerleyeceğiz. Tığın başına doladım. Bir sonrakini arkadan alıyorum. Yine bir boşluğundan girdim. Diğer boşluğundan çıktım. Trabzan tığın arkasında. İpimi aldım. İkili trabzan yaptım. Bir sonrakini önden alıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bir sonrakini arkadan alıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bir önden aldım. İkili trabzan yaptım. Bir arkadan aldım. İkili trabzan yaptım. 3-4 tane daha göstereceğim. Önden aldım. İkili trabzan yaptım. Arkadan aldım. İkili trabzan yaptım. Bu şekilde lastik görünümünü vermiş olduk. Yapacağımız işlem çok kolay. Trabzanları sırasıyla bir önden bir arkadan alarak ikili trabzan örüyoruz. Önden aldığımız trabzan örgünün ön tarafında görünüyor. Arkadan aldığımız trabzan çukurda örgünün arkasında görünüyor.
Sıra sonuna kadar aynı şekilde devam ediyoruz ve son trabzana kadar geliyoruz. Biz 3 zinciri arka lastik kabul etmiştik. Demek ki benim en son ördüğüm trabzan ön lastik olarak kalmalı. Kalmıyorsa onu nasıl yapabiliriz? Nasıl düzeltebiliriz? Size sıra sonunda göstereceğim. Bu sayılarla alakalı bir şey. Büyük örgülerde sayıları tutturamayabiliriz. Yan yana denk gelmeyebilirler. O yüzden onu nasıl telafi edeceğiz? Diğer örgülerde de nasıl telafi edebilirsiniz? Onu size tekrar göstermek istiyorum. Tüm örgülerde aynı şeyi gösteriyorum. Burada da yine denk gelmezse aynısını yapacağız. Şimdi sıra sonuna kadar lastik örerek devam edelim. Bir sıra lastik ördüm ve sıra sonuna kadar geldim. En son yaptığım trabzan ön lastik olarak kaldı. Zaten öyle olması gerekiyordu. Ama bunu denk getiremeyebilirdim. Sayılar denk gelmeyebilirdi. Sizde de denk gelmediyse ne yapacaksınız? Buradan 10 kadar trabzanı söküyorsunuz. En son ön lastikte bıraktınız. Bunu tüm örgülerde yapıyoruz, o yüzden tekrar gösteriyorum yine. En son ön lastikte bıraktınız. Tığın başına doladık. Sonraki ikisini arkadan alıyoruz. Burada ön lastik denk gelmesi için sonraki ikisini arkadan alıyoruz. Tığın başına doladım. Sadece bir tanesini değil, 2 tanesini arkadan alıyorum. Alırken de birinin ipinden biraz, diğerinin ipinden biraz alıyorum ve bu şekilde ikili trabzan yapıyorum. Sonra yine önden ve arkadan alarak örmeye devam ediyorum. Tekrar göstereceğim. En son ön lastikte bıraktık. Sonraki 2 trabzanı arkadan alarak ördük. Ama birinin ipinden biraz aldım. Birinin ipinden biraz aldım ki 2 tane trabzanı sıkıştırdım. Tek bir trabzanmış gibi görünsün diye. Sonra yine bir önden bir arkadan alarak örmeye devam ediyoruz. Sıra sonunda en son trabzanın ön lastik olarak kaldığını göreceksiniz. Tekrar göstermek istiyorum. En son ön lastikte bıraktım. Tığın başına doladım. Sonraki ikisini arkadan alarak örüyorum. Arkadan girdim. Bir tane trabzanın ipinden biraz. Diğerinden biraz aldım. Bu şekilde. Sonra ikili trabzan olarak ördüm. Arka lastik olarak ördüm. Sonra bir önden bir arkadan alarak örmeye devam ettim. Bu 2 tane örme işlemini sadece bir kere yapıyoruz. Sonrasında bir önden bir arkadan alarak örmeye devam ediyoruz. Bu şekilde en son ördüğümüz trabzan ön lastik olarak kalmış oluyor. Benimki zaten ön lastikte, o yüzden sırasıyla devam ediyorum. Ve ikinci lastik sırasına geçebilirim. 1, 2, 3. zincirin içine giriyorum. İpimi aldım ve kaydırdım. Tekrar 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Bunu da arka lastik kabul ettim. Tığın başına doladım. Önde gördüğümü önden alıp örüyorum. Arkada gördüğümü arkadan alıp örüyorum. Yine bir önden bir arkadan alarak örmeye devam ediyorum. Artık işimiz çok kolay. Aşağıdaki ön lastiği ön lastik olarak örüyorum. Arka lastiği arka lastik olarak örüyorum. Ön lastik önde duruyor. Arka lastik örgünün arkasında görünüyor. Bu şekilde. Lastik görüntümüz daha da derinleşmiş oluyor. Bu lastik görüntüsü de yine sizin zevkinize kalmış. Ne kadar kalın ya da ince istediğinize göre değişir. İstiyorsanız 2 sıra örün, İnce şekilde bırakın. İstiyorsanız 4-5 sıra örün. Bu size kalmış. Arkada olanı arkadan alıp örüyorum. Önde olanı önden alıp örüyorum. Arkada olanı arkadan aldım, ördüm ve önde olanı önden aldım, ördüm. Bu şekilde. Lastik örümümüz değişmeyecek. Sıra sonuna kadar önden arkadan alarak örüyoruz. En son ön lastiğimizi ördük. Devam etmek istiyorsak ne yapacağız? 3. zincirin içine kaydırıyoruz. Tekrar 3 zincir çekiyoruz. Önde olanı önden, arkada olanı arkadan alıyoruz.
Önde olanı önden, arkada olanı arkadan alıyoruz. Yine sıra sonuna kadar geliyoruz. Tekrar bir sıraya mı çıkmak istedik? En son ön lastiği yaptık. Yine 3. zincirin içine kaydırdık. Tekrar 3 zincir çektik. Önde olanı önden, arkada olanı arkadan alıp ördük. Bu şekilde istediğiniz kalınlıkta lastiği örün. Tamam, artık bu lastik kalınlığı bana yeter dediğiniz noktada artık sıra sonunda düzgün bir bitiş yapacağız. Düzgün bitişten kastım buradaki gibi trabzan tepesi oluşturacağız. Tüm görünümü eşitleyeceğiz. Artık lastiğimizi tamamlayalım ve kola geçelim. 3 sıra lastiği ördüm ve artık bu bana yeterli geldi dediğim noktada düzgün bir bitiş yapacağım. Siz de istediğiniz sıra sayısı kadar lastiğinizi ördünüz. Tamam dediğiniz noktada artık bitişi yapıyoruz. En son trabzanı da önden aldım, ördüm. Yeteri kadar ip bırakıp ipimi kesiyorum. Düzgün bir bitiş yapacağız. Gördüğünüz gibi trabzan tepeleri ve zincir tepeleri V harfine benziyor. Bir tane daha V harfi oluşturacağız ve tüm görünümü eşitleyeceğiz. Tepesi V harfine benziyor. 2 tane kanadı var. Biri örgünün ön yüzünde, güzel yüzünde, biri arka yüzünde. Bu tepeleri ve kanatları kullanarak bir tane daha trabzan tepesi oluşturacağız. En başta 3 zincir çekmiştim. 3 zincire dokunmuyorum. İlk yaptığım ön lastiğin tepesine arkadan giriyorum. Tüm V harfini alıyorum. 3 zinciri bıraktım. İlk ördüğüm ön lastiğin tepesine arkadan giriyorum. İpimi aldım ve örgünün arkasına çektim. Burada da son ördüğüm ön lastik var. Sadece arka kanadına giriyorum. Örgünün arkasındaki kanada giriyorum. Yine ipimi aldım ve örgünün arkasına çektim. Ve burada bir tane daha V harfi trabzan tepesi oluşturmuş oldum. Oluşturduğum bu trabzan tepesi de 3 zincirin tepesi olmuş oldu. Tüm görünümü eşitlemiş olduk. Şimdi örgünün arkasına ipi gizleyeceğim ve kollara geçeceğiz. İpimi örgünün arkasına gizliyorum. Çok fazla çekiştirmiyorum ki ipi trabzan tepesi daralmasın. Burada bir zincirle buraya sabitliyorum. Sonrasında yıkadığımda giydiğimde sökülmesin. Bir zincirle sabit ettikten sonra ipi artık istediğim yerden geçirerek gizleyebilirim. İpimizi gizleyelim ve artık kola geçelim. Bedenden lastik geçtik, düzgün bir bitiş yaptık. Artık kolu örmeye başlayacağız. Ben bir tane kolu sizin için hazırlamıştım. İkincisini beraber öreceğiz. Bu tarafta ne yapıyorsak, nasıl başlıyorsak diğer tarafta da aynı şekilde başlıyoruz. Yine üçlü gruplarla kolu yeteri kadar uzatıyoruz. Ne kadar uzun istiyorsanız, kısa kol istiyorsanız kısa kol yaparsınız. Uzun kol istiyorsanız uzun kol yaparsınız. Sonra ağız kısmından bir sıra ikili trabzan geçeceğiz. Onun üzerine yine lastik öreceğiz. Koldaki işlemimiz de bu kadar kolay. Kolumuzu yapalım, sonra yakadan lastik geçelim ve örgümüzü bitirelim. Dediğim gibi bir kolda ne yapıyorsak diğerinde de aynısını yapıyoruz. Kolda yapacağımız işlem de şu şekilde. Koltuk altında biliyorsunuz ayrımımızı yapmıştık. Koltuk altından üçlü grupları örmeye başlıyoruz. Döne döne yine kolumuzu örüyoruz. Burada da başlangıcım tam koltuk altı. Diğerinde de koltuk altına başlayacağım. Burada ne yapıyorsam diğerinde de aynısını yapıyorum. Öncelikle bir zincirle bir ilmek oluşturuyorum. İkili trabzan öreceğim için tığın başına doluyorum. İkisini birlikte tutuyorum. Şimdi kolu örmeye başlıyoruz. Koltuk altında ayrım yaparken köşelerde 2 tane ikili trabzan yapmıştık ve kolu ayırmıştık. Sonra bedende uzatma yaparken tam burada koltuk altına gelecek yere 3 tane ikili trabzan yapmıştık. Tam buradan örmeye başlıyorum. Ortadaki trabzanın üzerinden örmeye başlıyorum. Diğerinde de aynı yapmıştım. Tığın başına bir kere doladım. İkisini birlikte tutuyorum. 3 tane ikili trabzan var. İkincisinin ortasından girdim ve bir tane ikili trabzan yaptım. İlmekten kalan ipi de arada gizliyorum. Aynı yere tekrar girdim. İkinci ikili trabzanı yaptım ve aynı yere tekrar girdim. Üçüncü ikili trabzan yaptım. Bu şekilde. Burada ilmekten kalan ipi de böyle kesmek istiyorum. Burası bizim kol boşluğumuz. Tam kol boşluğunun ortasındaki
üçlü grubun ortasından örmeye başladık. Tığın başına doladım. Buradaki 2 zincirlik köşe boşluğumuz var. Oraya giriyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Tığın başına doladım. Buradaki boşluğa giriyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Örüşümüz değişmeyecek. Boşluklara gireceğiz. 3 tane ikili trabzan yapacağız. Yeni başlayanlar kendisini kontrol etsin lütfen. Koltuk altındaki üçlü grubun ortasından örmeye başladık. 3 tane ikili trabzan yaptık. Sonra köşeye 3 tane ikili trabzan yaptık ve aradaki boşluklara 3 tane ikili trabzan yaparak devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar aradaki boşluklara 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Burası bizim kol boşluğumuz. Buradan örmeye başladık. Koltuk altından örmeye başladık. Her bir boşluğa 3 tane ikili trabzan yaparak sıra sonuna kadar geldik. Sıra sonunda ne yapıyorum? En başta yaptığım ikili trabzanın tepesine giriyorum. İpimi aldım ve kaydırdım. İstiyorsanız bu şekilde ip yürüterek boşluğa kadar gelebilirsiniz. Boşluktan tekrar 3 zincir çekersiniz ve aynı yere 2 tane ikili trabzan yaparak başlayabilirsiniz. Bu bir seçenek. Burada çok belli olmadı ama diğer örerken göstermiştim. Burada beyaz renk olsaydı yürüttüğümde buradan gözükecekti. Onu istemediğim zaman ne yapıyorum? Böyle batık renklerle, kekiplerle ördüğüm zaman ne yapıyorum? Yine ilk trabzanın tepesine kaydırdım. Buradaki boşluğa girdim, ipimi aldım. 2 ilmek var. İkisini birlikte aldım. Bunu ilk zincir kabul ediyorum. Üzerine ikinci zincir çektim ve üçüncü zincir çektim. 3 tane zincirle başladım ve aynı yere 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. İster bu şekilde geriden başlayarak yapın, istiyorsanız ilmek yürüterek bir sonraki boşluktan başlayın. Hepsi aynı. Benim sadece batik ip olduğu için ip yürütmem görünecekti. O yüzden bu şekilde başlıyorum. 3 tane ikili trabzanla başladım. Yine her bir boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Örümümüz çok kolay. Kolumuzu artık ne kadar istiyorsak üzerimize deneyerek devam edeceğiz. Ne kadar istiyorsak o kadar üçlü gruplarla kolumuzu döne döne öreceğiz. Bu şekilde. Sıra sonuna kadar gelelim. Bir kere daha bir süre çıkmaya göstereyim. Yeni başlayanlar için. Sonrasında dediğim gibi istediğimiz kadar uzatacağız. Onun mantığını da size anlatacağım. Sıra sonunda ne yapıyorum? En başta 3 zincir çekmiştim. 3. zincirin içine girdim. İpimi aldım ve kaydırdım. İster benim yaptığım gibi buradan örmeye başlayın. İsterseniz ilmek yürütün. Buradan örmeye başlayın. O artık size kalmış. Hangisine rahat ediyorsanız. Ben bu şekilde ipimi aldım. Tığın üzerinde 2 ilmek var. İkisini birlikte çektim. Bunu da birinci zincir kabul ediyorum. Üzerine 2 tane daha zincir çektim ve 3 tane zincirle başlamış oldum. 3 zincirde biliyorsunuz bir tane ikili trabzan kabul ediyoruz. Aynı yere 2 tane daha ikili trabzan yaptım ve 3 tane ikili trabzanla başlamış oldum. Her bir boşluğa 3 tane ikili trabzan yapalım. Sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonuna kadar geliyoruz. 3. zincirin içine kaydırıyoruz. Tekrar bir üst sırada üçlü gruplarımızı örmeye devam ediyoruz. Bunu nereye kadar yapıyoruz? Satış yapacaksanız da mantığını şu şekilde anlatmak istiyorum. Koltuk altından bileğe kadar yetişkinler için 43, 44, 45 santim yeter geliyor. Koltuk altından bileğe kadar. Ama bu bizim için yine vücut tipimiz değişeceği için ölçüler değişebilir. Siz garanti olarak 45 santim yapın bence. Yine üzerinize deneyin. Siz de üzerinize deneyin. Ama kendimize yapıyorsak, genç kızlarımıza yapabiliriz, annelerimize yapabiliriz, her kime yapıyorsak. Vücudumuzun tipine göre, minyonluğumuza ya da uzunluğumuza göre kolumuzun boyu da değişebiliyor. O yüzden üzerimize ölçerek devam ediyoruz. Kısa kol istiyorsanız kısa kol, 3/4 kol istiyorsanız 3/4 kol ya da uzun istiyorsanız uzun. Ben uzun kol olarak ördüm. Burada yapacağım işlem ne?
Ben kol ağzında bu şekilde lastik öreceğimi biliyorum. 2-3 santim buradan gelecek. O yüzden üçlü gruplarımı buraya gelene kadar ördüm. Üzerime denedim. Buraya gelene kadar ördüm. Üzerine de 2-3 santim lastik geldiğinde benim örgüm bu şekilde olmuş oldu. Lastiği ne kadar kalın istiyorsak üçlü gruplarımızı o kadar örüyoruz. Onun üzerine lastik örüyoruz. Ben şimdi bir tane kolu bu şekilde size anlatabilmek için ördüm. Bir tane kolu nasıl yapıyorsak diğerinde de aynı şekilde yapıyoruz. Burada yapacağımız şey, ben bir kolda kaç sıra ördüysem diğerinde de o kadar sıra örüyorum. Ben burada kaç sıra üçlü grupla ördüysem bu tarafta da o kadar üçlü grupla öreceğim. Ve sonrasında ağız kısmına yine beraber lastik geçeceğiz. Şimdi burada kaç sıra ördüğümü söylemek istiyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. 39 sıra üçlü gruplarla örmüşüm. Onun üzerine lastik örmüşüm. Bu tarafta da 39 sıra üçlü gruplarla öreceğim ve artık beraber ağız kısmına lastik geçeceğiz. Buradaki kol boyunu da uzattım. Ne yapıyoruz? Ben 2-3 santimlik lastik öreceğimde hesaba katarak buraya gelene kadar ördüm. Sonrasında 2-3 santimde lastik gelecek. Sonrasında kol ağzım buraya kadar gelmiş olacak. Siz de kendi istediğiniz yere kadar ördünüz. Artık lastik örmeye başlayabiliriz. Son boşluğa da 3 tane ikili trabzan yaptım. 3. zincirin içine kaydırıyorum. Ve artık bir sıra ikili trabzan öreceğiz. Etekte yaptığımız gibi kol ağzında da bir sıra ikili trabzan öreceğiz. Onun üzerine yine lastiğimizi öreceğiz. 1, 2, 3 zincir çektim. Bunda bir tane ikili trabzan kabul ettim. Tığın başına doladım. Aşağıdaki ikili trabzanların her birinin üzerine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Etekte yapmıştık ama burada tekrar etmiş olalım. Bu şekilde. Aşağıdaki her bir ikili trabzanın üzerine ikili trabzan yapalım ve sıra sonuna kadar gelelim. Buradan örmeye başladım. Sıra sonuna kadar kol ağzından ikili trabzanlarla geçtim. Burada yine 3. zincirin içine kaydırıyorum. Bedende lastik yaptığımız gibi 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bunu bir tane ikili trabzan ve arka lastik kabul ediyorum. Tığın başına doladım. Bir sonrakini önden alarak başlıyorum. Önden aldım, ikili trabzan yaptım. Bir sonrakini arkadan aldım, ikili trabzan yaptım. Bir önden aldım, ikili trabzan yaptım. Bir arkadan aldım, ikili trabzan yaptım. Bu şekilde bir önden bir arkadan alarak ikili trabzanlarımızı örüyoruz. Lastik kısmını örüyoruz. Burada işimiz daha kolay. Kol ağzımız daha küçük. Bir önden bir arkadan alarak yine sıra sonuna kadar geliyoruz. En son ön lastikte bitmesi lazım biliyorsunuz. Burayı arka lastik kabul etmiştik. En son aldığımız trabzanın da ön lastik olarak kalması lazım. Kalmıyorsa ne yapacaktık? 10 tane kadar sökecektik. Ön lastikte bırakacaktık. Sonraki ikisini arkadan alıp örecektik. Ve son ördüğümüz trabzan da bu şekilde ön lastik olarak kalacaktı. Ön olarak denk gelmeyenler bu şekilde yapacaklar yine. Sıra sonunda en son önden aldıktan sonra 3. zincirin içine kaydırıyoruz. Tekrar 3 zincir çekiyoruz. Önde olanı önden, arkada olanı arkadan alıp örüyoruz. Lastik işlemimiz kolda da yakada da değişmeyecek. Aynı bedendeki gibi, etekteki gibi yapacağız. Burada da siz ne kadar lastik istiyorsanız o kadar örebilirsiniz. Biliyorsunuz koldaki üçlü grupları burada kaç sıra ördüysem o kadar yapmıştım. Buradaki lastik kısmında yine aynı şekilde burada kaç sıra ördüysem o kadar örüyorum. Bu tarafta bir sıra ikili trabzan ördükten sonra üzerine 2 sıra lastik ördüm. Sadece 2 sıra ördüm. Burada da birinci sırayı başladık. İkinci sırayı da öreceğim. Sıra sonunda yine düzgün bir bitiş yapacağız. Beraber düzgün bitişimizi yapalım. Artık yakadan lastik geçelim. 2 sıra ördüm. Sıra sonuna kadar geldim. Ben artık burada ipimi koparıp düzgün bir bitiş yapacağım. Siz de istediğiniz kadar ördünüz. Lastik kısmını artık yeteri kadar ip bırakıp kesiyorsunuz ve düzgün bitiş yapıyoruz. Düzgün bitiş yaparken ne yapacağız? 3 zincire dokunmuyoruz. İlk ön lastiğin tepesine arkadan giriyoruz. İpimizi arkaya çekiyoruz. 3 zincire dokunmuyorum. İlk ördüğüm ön lastiğin tepesine arkadan girdim. Daha küçük bir tığla. İpimi aldım ve arkaya çekiyorum.
Burada da ördüğüm en son lastik var. Ön lastik var. Onun da sadece arka kanadına giriyorum. İpimi aldım ve arkaya çektim. Bir tane daha trabzan tepesi oluşturmuş oldum. Oluşturduğum bu tepede 3 zincirin tepesi olmuş oldu. Tüm görünüm artık V harfi şeklinde görünüyor. İpimi artık arkada gizliyorum. Sonra beraber yakada lastik öreceğiz ve örgümüzü bitireceğiz. Burada bir zincirle sabitlemeyi unutmuyorum ki sonrasında yıkadığımda, giydiğimde sökülmesin. Bir zincirden sonra artık istediğim yerlerden geçirerek gizleyebilirim. Artık kolu da bitirdik. Ben zaten bir tane kolu size mantığını anlatabilmek için bu şekilde örmüştüm. İkincisinde aynı sıra sayısında ördüm. Siz de şimdi birincisini ördünüz. Kendi zevkinize göre boyun ne kadar istiyorsanız, lastiği ne kadar istiyorsanız yaptınız. İkinci kolu da aynı koltuk altından başlayarak örüyorsunuz. Aynı sıra sayısında örüyorsunuz. Siz de kolu artık bitiriyorsunuz. En son bir işlemimiz kaldı. O da yakadan lastik geçmek. Burada yakadan lastik geçerken hem yakayı toparlamış olacağız. Ya da diyelim ki siz yaptınız, normalde iyi geldi ama sonra üzerinize tekrar geçirdiniz. İlk zincir çektiğinizde hoşunuza giden açıklık size fazla geldi. O zaman siz burada da lastik sırasını çoğaltarak yakayı istediğiniz kadar daraltabilirsiniz. İstiyorsanız bir sıra geçin, yakanız olduğu gibi kalsın. İstiyorsanız 2-3 sıra geçin, yakanızı daraltın. İpimi ben burada kesmiştim. Orası örgümün arkası olsun demiştim. Örgünün arkasından lastiğimizi örmeye başlayalım. Aslında aynı etekte, kolda yaptığımız gibi yapacağız ama yine göstermek istiyorum. Zaten trabzanlarımız hazır. Burada başlamak istediğim yer, burası benim örgümün arkası olsun demiştim. Buradaki omuzdan başlamak istiyorum. 3 zincir noktası çok göze batan bir yerde olmasın. Bir zincirle bir ilmek oluşturuyorum. Yine 3,5 milim tığ kullanıyorum. İkili trabzanlar öreceğim için tığın başına bir kere doladım ve 2 ilmeği birlikte tutuyorum. 3 zincir noktası buraya denk gelsin istiyorum. İstediğiniz yerden başlayabilirsiniz. Mesela burası ön lastik olsun, burası arka lastik olsun, burası ön lastik olsun, burası arka lastik olsun. Arka lastikten başlıyorum yine. Bir tane ikili trabzan yaptım. Bunu da arka lastik kabul ettim. Tığın başını doladım. Bir sonraki trabzanı önden alarak örüyorum. İpi de sonra gizleyeceğim. Bir sonraki trabzanı arkadan alıp örüyorum. Bir sonrakini önden aldım, ördüm. Bir sonrakini arkadan aldım, ördüm. Bir önden aldım, ördüm. Bir arkadan aldım, ördüm. Aynı etekte, kolda yaptığımız gibi bir önden bir arkadan alarak lastik kısmını örüyoruz. İstediğim herhangi bir yerden ikili trabzan yaparak başladım. Onu da yine arka lastik kabul ettim. Sonra önden arkadan alarak örmeye devam ediyorum. Aşağıda zaten sadece ikili trabzanlarımız var. Sıra sonuna kadar gelelim. Yine bir üst sıraya çıkacak mıyız, çıkmayacak mıyız ona karar verelim. Örgümüze devam edelim. Şimdi sıra sonuna kadar önden ve arkadan alarak örmeye devam ediyorum. Buradan arka lastikle örmeye başlamıştık. Sıra sonuna kadar geldim. En son lastiği de ön lastik olarak ördüm. Bu noktada ipimi biraz gevşettim. Üzerime geçirdim. Yakasına baktım. Buradaki lastik kısmı benim zevkime göre az geldi. Ben bir sıra daha lastik örmek istiyorum. Siz de üzerinize geçirin. Sizin kendi zevkinize göre ince lastik istiyorsanız belki bu noktada düzgün bitiş yapıp bitireceksiniz. Ya da benimki gibi diyeceksiniz ki ben ikinci sırayı örmek istiyorum ya da üçüncü sırayı örmek istiyorum. Ya da daha kapalı olsun istiyorsunuz 4-5 sıra öreceksiniz. Orada artık sizin zevkinize kalmış. Bu noktada ipinizi gevşetin birinci sıradan sonra. Devam etmek istiyorsanız ikinci sırayı örün. İkinci sırayı da öreceğim, üzerime geçireceğim. İçime siniyorsa o noktada düzgün bitiş yapıp bitireceğim. Çıkmak istemeyenler bedende de kolda da düzgün bitişi göstermiştim. Düzgün bitişle bitiyorlar. Buradaki ilk yaptığım ikili trabzanın tepesine kaydırıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Bunu da yine arka lastik kabul ettim. Önde olanı önden, arkada olanı arkadan alıp örüyorum. İkinci sıra lastik benim içime daha çok sinecek.
Bana daha çok hitap ediyor kalın olması. O yüzden ikinci sırayı da örüyorum. Bu şekilde önde olanı önden alıp örüyorum. Arkada olanı arkadan alıp örüyorum. Sıra sonuna kadar geliyorum. Ben ikinci sırada düzgün bitiş yapacağım. Siz devam etmek istiyorsanız 3. zincirin içine kaydırırsınız. Tekrar 3 zincir çeker. Önde olanı önden, arkada olanı arkadan alarak örebilirsiniz. Bedende ve kolda düzgün bitişi göstermiştim. Yine 3 zinciri atlayalım. Ön lastiğin ilk ön lastiğin tepesine arkadan giriyoruz. İpi arkaya çekiyoruz. En son ördüğümüz ön lastiğin arka kanadına giriyoruz. İpi arkaya çekiyoruz ve arkada ipimizi düzgün şekilde gizliyoruz. Aynı şeylerle siz de sıkmak istemiyorum. Artık ben de düzgün bitişimi yapacağım. Kazağın en son halini de üzerimde göreceksiniz. İkinci sıra lastiği de ördüm ve düzgün bitişle bitirdim. Buradaki yaka açıklığında yaklaşık 18 santim. Ben burada 3-4 sıra örerek buradaki yakayı da istediğim kadar kapatabilirim. Orası artık sizin zevkinize kalmış. Şimdi beden genişliğini ölçelim. Beden genişliği yaklaşık 53 santim. Koltuk altından bileğe kadar yaklaşık 45 santim. Kazağın boyu da lastik kısmı ile beraber 52 santim. Zaten yaklaşık 50 santime yaklaşmıştı. Lastik kısmıyla da 52 santim olmuş oldu. Tekrar söylüyorum. Beden genişliği 53 santim. Boyu 52 santim. Kolları da koltuk altından bileğe kadar 45 santim. Şimdi ne kadar ip gittiğine bakalım, sonra üzerimde göstermek istiyorum. Daha düzgün bir ölçüm yapabilmek için böyle kap kullanıyorum. Daha doğru ölçebilmek için. Onu da arasına alıyorum. Örgüyü içine koydum. 422 gram. Tekrar bakacağım. ...423 gram. Yaklaşık 425 gram ip kullanmışım. Bir yumak 100 gramdı. 5 tane yumak almıştım. Demek ki yaklaşık 5 yumak kadar ip kullanmışım. 5. yumaktan artmış. 75 gram kadar. Ama 5 tane yumak almanız gerekiyor. Daha üzerimde de göstermek istiyorum, böyle aklınıza soru işareti kalmasın. Evde taşındığımız yerde gerçekten hiçbir köşe yok. Küçücük bir yerde böyle aşağı yukarı yaparak göstermeye çalışacağım. Hem kış olduğu için zaten hiç ışık almıyor. Normalde de ışık almıyor. Bu şekilde yakasını yaptım. Daha kapalı yapmak istersem 3-4 sıra daha örebilirdim. Ama bu açıklık benim için yeterli. Kolu da koltuk altından bileğe kadar 45 santimde, en son bilekte bu noktada kaldı. Daha uzun ya da daha kısa yapabilirsiniz. Kazağın boyu da bu şekilde. Yine bunu da istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Boyu da yine zevke bağlı. Kollarımız da böyle görünüyor. Herhangi bir düzleştirme işlemi yapmadım. Zaten ütü değdirmiyoruz. Minder altına koyabilirsiniz. Çok az halı altına koyabilirsiniz. O şekilde düzleştirebilirsiniz. Ben zaten kendim için yaptığımda da biliyorsunuz önceki videolardan 52-53 santim yapıyorum. Bu benim için gayet yeterli. Siz de birebir kendi üzerinize göre yapabilirsiniz. Yani benim anlattığım şekilde kendi üzerime deneyerek devam ettim. Siz de aynı sonuca ulaşacaksınız. Onu göstermek istiyorum. Batik ipi olması da çok güzel oldu. Umarım siz de beğenerek örer ve kullanırsınız.